Merhaba hanımlar, Eri Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel bir etek modeli anlattım. Bu eteğin zaten yeleğini yaptım. Bu sefer etek olarak size anlatmak istedim. Çok basit, çok kolay. Herkes, her yaş grubuna göre bunu yapabilir. Tüm detaylarını videoda anlattım. Ben kullandığım ip mohair ip. Bu şekilde ben toptan almıştım. Normal antipinik serilerinden istediğiniz gibi ipleri yapabilirsiniz. Her türlü iplerden olabilir. Bu çalışabilirsiniz eteği. Hiç sıkıntı değil. Sadece kullanmanız gereken tığ numarası da 2,5 milim tığdır. Çünkü düz bir örgü olduğu için 2,5 milim tığla örmelisiniz. Bu şekilde bu eteğin ölçüsünü şöyle vermek istiyorum. Şimdi beli videoda göstermiştim, 60 santimdi. Lastikle birlikte toplanınca bakın 23'e düştü. Eteğin genişliği aslında şöyle yapalım, 28-29 santim. Böyle boy uzunluğunda vereyim, 25 santim. Normalde bir yaş bebeklere rahatlıkla bu etek olur. Her bedene göre, her yaş grubuna göre ayarlayabilirsiniz. Bebeğinizin bel çevresini örüp böyle parmağınızı koyup bolca genişçe bir zincir çekeceksiniz. Bu şekilde başlayacaksınız örgüye. Şimdi hemen örgüye başlayalım. Bu arada beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Örgüye başlayalım. Şimdi hanımlar, bu şekilde çalışma yapacağız. Siz istediğiniz gibi iplerden yapabilirsiniz. Örnek olarak normal ipten size göstereceğim bunu nasıl yaptığımı, nasıl başladığımı. Şimdi güzelce genişçe bir zincir çekeceğiz. Mesela benim elimdeki etek 1 yaş bir etek. Bel çevresi bakın 29-30 santim, yani 60 santime yakın zincir çektim. Şöyle göstereyim. Bak, gevşek. Aynı şekilde siz de güzelce gevşek çekeceksiniz. Şimdi kaç zincir çekelim? Ne yapalım? İşte ne kadar olacak? Kaç sayı? Bunlar yok hanımlar. Gidiyorsunuz, mezurayı alıyorsunuz. Çocuğunuzun, bakın şöyle göstereyim. Bu diyelim bebeğiniz ya da çocuğunuz. Alıyorsunuz beline, tam göbek hizasından. Diyelim burası göbek hizası. Geliyorsunuz şöyle 2-3 parmak koyuyorsunuz, ölçüyorsunuz. Diyelim bakın komple çevresi 37 santim gelmiş. Siz ona göre işte 37 santim olana kadar zincir çekeceksiniz. Ama siz bunu 40 santim yapın ki fazladan olan zinciri kesip atacağız. Şimdi normal bir çocuğun bel çevresi işte 45-50 santim, işte 55, bu şekilde değişiyor zaten. Siz ona göre böyle gevşek gevşek zincir çekiyorsunuz. Zaten bu eteği normal çocuklara göre de yaparsınız. Hani çocukların bel çevresini ölçün. 2-3 parmak elinizde mezuran içinde olsun, bol olsun. Şimdi böyle geniş geniş rahat bir şekilde zincir çekelim. Ben size şimdi fazla video uzun olmasın diye böyle kısa çekeceğim. Zinciri kısa yapacağım. Yani bel çevresini minyatür çalışacağım. Lütfen burada aklınız karışmasın. Siz işte çocuğunuzun bel çevresi 60 santim ise 60 santim uzunluğunda zincir. 50 ise 50, 40 ise 40, 70 ise 70 santim uzunluğunda zincir çekeceksiniz. Şimdi böyle bakın gevşek bir şekilde yapıyoruz hanımlar. Çünkü kasmaması lazım. Zincir kasmayacak asla. Şimdi benim için bu kadar yeterli olacak örnek çalışma. Sonradan zaten bundan devam edeceğiz. Şimdi 1-2 zincir atlıyorum. Yakınlaştıralım. Biraz da aşağı alalım. Zincirimizi çektik istediğiniz ölçüde. 1-2 zincir atlıyorum. Birinci zincirden girdim. Trabzan yaptım. Tekrar bir trabzan. Şimdi yine bir trabzan. Bir zincir çektim, tel aldım. Bir boşluk atlıyorum. Yani bir zincir atlıyorum. Diğer zincire batıyorum.
Şimdi bu zincirlere 6 tane trabzan yapacağız. Şimdi 1 2 devam ediyoruz. 3 4 5 6 2 4 6. Şimdi bir zincir çektim. Bir boşluk atladım. Aynı devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 bir zincir, bir boşluk atlıyorum. Bu şekilde ilk sırayı, örneği kuruyoruz. Zincirin üzerine direkt örneğe başladım. Çünkü ölçüyü bu şekilde düşürebiliriz hanımlar. 2 4 6 örneği, yani örneğin güzel eşit düşmesi için direkt zincirin üzerine örneği yapıyoruz. Yani burada örgüde aslında pratiklik size gösteriyorum. Diyelim 6 yerine 7 de yapabilirsiniz, 5 de yapabilirsiniz. Yani aslında bu 6 tane trabzan tamamıyla sizin zevkinize göre değiştirebilirsiniz. 2 4 6. Sizin hayalinize bağlı, sizin tasarımınıza bağlı. Yani örgüde tasarım yapmayı pratik şekilde size aslında öğretmeye çalışıyorum. 1 2 3 4 5. Çok kolay bir etek olacak. 6. Şimdi bakın, böyle uzunca bir olacak. Tabii benim kısa tuttum zinciri. Videoyu hani güzel kısaca anlatayım diye bir zincir çekiyorum. Şimdi siz dediğim gibi 60 tane zincir yaptınız. Ay pardon, 60 santim 50 santim uzunluğunda zincir yaptınız, doldurdunuz. Şimdi 3 tane zincir çekiyor. 3 tane trabzan yaptık. Çünkü başlarken 3 başladık, bitirirken de 3 bitiriyoruz. Fazla kalan zinciri keseceğim. Hemen bunu kesmeyi de göstereyim bir önce. Bakın 1 2 3. Üçüncü zincirden kesiyorum ve bu şekilde kilitliyorum. Şimdi hanımlar, mutlaka uzaklaştıralım. Bunu ölçün. Bakın bu minyatür, aklınızda lütfen bu kalsın. Minyatür çalışma. Böyle ölçeceksiniz mezura ile. Tamam mı? 60 santim, eğer ölçünüz 60 santimse 60 santim olana kadar devam edeceksiniz. 50 santim 50 santim olana kadar devam edeceksiniz. İşte 45 santim 45 santim olana kadar örneğe devam edeceksiniz. Başlarken 3 tane trabzan yaptım. Bitirirken de 3 tane trabzan ile bitiriyorum. Bu kadar. Şimdi bakın, ön yüzü burası. Birleştiriyorum. Bakın, yakınlaştıralım. Çıkmıştı. Şimdi geliyorum. Bu iki ucunu bakın böyle güzel katlayın. Dönmesin sakın. Bu iki ucunu birleştirdim. 1 2 zincir çektim. Bu ucunu da birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Başlangıç bu şekilde. Şimdi bu zincir olayı bele uygulayacağımız için şimdi aşağı geçmek zorundayız. 1 2 zincir çekiyorum. Geldim. Kaydırdım. Bu kadar. İlk sırayı biz kurduk. Bakın. Şimdi sizde genişlik bu kadar olacak. Şöyle göstereyim. Bakın, bendeki genişlik bu kadar. Ölçüsünü demin vermiştim. Tekrar veriyorum.
Bakın 29 30. Toplamda 60 santim genişliğinde bir etek oldu. Bakın birleşme noktası burası. 3 3 yapmamızın sebebi burada 6 tane olduğu için birleştirme ek yeri bakın belli olmuyor. Dümdüz aşağı doğru iniyoruz. Şimdi hanımlar iki tane zincir çekiyorum. Bakın burası ön yüz. İç taraftan şimdi dönüyoruz. İç taraf. Burası ön. Burası arka. Şimdi devam ediyoruz. Bakın 3 tane trabzan vardı. 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3 bir zincir. Şimdi 6 tane trabzan var burada. 1 2 3 4 5 6. Şimdi bir zincir. Bu kadar. Böyle örneğe devam ediyorsunuz. Son bitimine gelin. Ben böyle örüyorum. Devam ediyorum. Bakın hiç arttırma eksiltme yok. Dümdüz bir etek olacak. Bakın devam ediyorum. Ben şimdi video uzun olmasın diye buraya kadar geleyim. Siz ikinci sırayı bitirin. Evet bakın geldik. Şimdi bir trabzan 2 3 tane vardı ya son. Onu yapıyorum şu an. Ve 3. Şimdi geldim tepeden birleştirdim. Bakın 6 tane trabzan. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Ne yapıyorum? Döndüm bu sefer ön yüzden. Bir ön bir arka öreceğiz. Çünkü muntazam bir şekilde bu delikler dümdüz aşağı doğru inecek. Eğer tek yön yaparsak bu boşluklar, bu delikler kayar. Onun için bir önden bir arkadan, bir önden bir arkadan örmek zorundayız hanımlar. Döndüreceğiz yani içten dıştan. Ve bu şekilde hiç artırma yapmadan devam edeceğiz. Dümdüz öreceğiz. Şu an 3. sıraya gidiyorum. Farklı bir işlem yok. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Bakın geldim. Şimdi burada devam ediyoruz. Bu şekilde hanımlar yapıyoruz. Şimdi ben bunu bitireyim. 4. sırayı da göstereyim. Evet. Şimdi bakın 3. sırayı da bitiriyorum. Bitirdim. 3 tane trabzan yaptım. Birleştirdim. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Şimdi iç taraftan örüyorum. Bu şekilde öreceksiniz. Eteğin uzunluğunu kaç santim istiyorsanız o şekilde ilerleyeceksiniz. Şimdi uzaklaştıralım. Elimdeki parça 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 sıra toplamda ördüm. Fırfır detayı da ekleyeceğim için. Şimdi burada fırfır detayı zaten 2 sıra gideceğiz. 2 sıra. Böyle yani o ördüğüm sıra 21 bir de fırfır detayı ve lastik şeyiyle yani 25'i buluyor. Zaten bu 1-2 yaş rahat çocuklara olur hanımlar. Şimdi bakın aynı şekilde bakın ön yüz burası. Şimdi iç taraftan öreceğim. Şimdi fırfır detayı ekleyeceğiz. Buraya ilk başladığımız yere 1 2 3 4
5 trabzan, 1 2 zincirin içinden girdim. 3. Şimdi hemen buraya 1 2 3 4 5. Tabii siz isterseniz düz yapabilirsiniz. Ben hani model olsun diye güzel fırfır detayı ekliyorum. 3'te 1 fırfır yapacağız. 1 2 3. Şimdi böyle devam ediyoruz hanımlar. Fırfır detayını ekliyoruz. 5 tane aynı yere, aynı trabzanın noktasına, birit noktasına 5 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Bakın bu şekilde fırfır eklemiş oluyoruz. Bakın. Şimdi komple devam edelim. 1 2 3 tane yapmıştım. 3 4 5. Aynı devam edelim, komple gidelim, gelelim bu sırayı bitirelim. Evet, bakın geldik fırfır olan yere, bitirdim. Son 3 trabzan kaldı. Burası eşit düşmeyebilir, hiç sıkıntı değil. Bir trabzan da düşebilir. Pardon. Alerjimden kaynaklı ses değişikliği yaşıyorum da kusura bakmayın. Şimdi geldik ilk birinci trabzanın birit noktasına ve birleştirdik. 2 zincir çekiyoruz. Bu sefer dış taraftan devam ediyoruz. Başka sıra gitmeyeceğim. Bu son sıram. Sadece bir sık iğne gidelim etrafına. Ondan sonra bu sıradan sonra daha gitmeyeceğim. Şimdi hanımlar dümdüz, hiç arttırma eksiltme yapmadan birer birer trabzan yapıyoruz. Bak böyle düz normal trabzan yapıyoruz. Zaten biz arttırmayı ilk sırada 5'li trabzanla yapmıştık. Bakın arttırma eksiltme yok. Düz devam ediyorum. Komple bu sırayı bitirdikten sonra sık iğne gideceğim. Ve bitireceğim. Aslında ben gitmeme gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi pardon. Şimdi siz bu ipten örerseniz mutlaka bir etrafına sık iğne gidin. Ama bu muherde ben gerek duymuyorum bir sık iğne gitmeyi.
Sadece böyle dümdüz örüyorsunuz. Bu sırayı da bitiriyoruz. Sonra eteğin lastik kısmına geçiyoruz hanımlar. Böyle devam edelim. Bakın hiçbir eksiltme, arttırma yok. Bu şekilde minik bir fırfır detayı eklemiş olduk etekte. Şimdi bunu komple bitirelim. Ondan sonra lastiğe geçelim. Dediğim gibi dilerseniz sık iğne gidebilirsiniz. Ben şimdi bitireyim. Sesim de düzelsin. Ondan sonra lastiğe yapalım. Şimdi hanımlar bakın fırfırı gittim. Ben sık iğne gitmedim ama siz dilerseniz gidebilirsiniz. Ya da bir sıra daha trabzan da yapabilirsiniz. Şimdi hemen lastiğe geçiyoruz. Bak burası hani 3 yapmıştık ya, birleştirdiğimiz ek yeri. Şimdi buradan takalım ipi. Hemen lastiğe başlayacağız. Yakınlaştıralım. İki zincir çektik. Şimdi 3 tane ya. Bir trabzan alıyorum. Arkadan bakın önden aldım. Şimdi arkadan bir alıyorum. Önden bir. Bu zincir olan detayı atlıyoruz. Arkadan bir, önden bir. Şimdi arkadan 2 tane alıyoruz. Belin gevşek olmaması için arkadan 2 tane trabzanı kestiriyorum. Şimdi önden bir, arka bir. Bak zincir olan yer önden bir, arka, ön. Şimdi bakın bu altılı gruptan bir, bunu da yapmayacağız. Hani bir artılı grup, bunu atlayacağız. Diğer altılı grupta arkadan 2 tane alacağız. Kestireceğiz yani. Yani bir kestireceğiz, bir kestirmeyeceğiz altılı gruplardan. Şimdi bakın burada kestirmedim. Şimdi önden bir, arkadan bir, önden. Şimdi kestiriyorum. Bu 2 taneyi alıyorum. Şimdi önden bir. Devam ediyorum. Önden. Kestirmiştik. Bu grubu geçiyorum. Bakın bu altılı grubu atlıyorum. Şimdi bu grupta yapacağım kestirme. Şimdi bir iki tane arkadan alıyorum, kestiriyorum. Bu şekilde eteğin komple çevresini yapıyoruz hanımlar. Bak burada kestirme yaptık. Şimdi bu grupta yapmayacağız. Böyle devam edelim. Bitirelim. Şimdi bak burada kestirme yapmadık. Burada yapacağız. Burası boş kestirme, boş kestirme, böyle devam edeceksiniz siz de hanımlar. Evet bakın lastik yerini yaptık güzelce.
Şimdi bakın burada 2 tane kaldı. Ne yapacağım? Bunu ikisini böyle alacağım ve kapatıyorum. Şimdi birinci trabzanın tepesinden girdim, direkt çıkış yaptım. 2 zincir çekiyorum. Şimdi bak, şu zincirle birlikte öndekini önden aldım. Arkadaki trabzanı da arkadan alıyorum. Bu şekilde 3 sıra toplamda gideceğiz. Şu an ikinci sıraya gidiyorum. Bir sıra daha gideceğim ve bu kısmı, etek bel kısmını bitiriyorum. Ondan sonra bunun hemen süslemesine geçeceğiz hanımlar. Öndekini önden, arkadaki trabzanı da arkadan alıyorum. Şimdi 2 ve 3. sırayı bitirelim. Sonra bu eteğin önündeki süslemeyi göstereceğim. Bu şekilde lastik kısmı oluyor. Zaten biz buna bağcık yapacağız. Normal bundan zincir çekip bağcık yapacağız. Şimdi ikinci sırayı bitirelim. Sonra 3'ü örelim, bitirelim. Ben bitirip hepsini geliyorum. Ondan sonra süslemeye geçelim. Şimdi hanımlar, bu şekilde güzel çiçekler, papatyalar yapacağız. Önce şu yarımı göstermek istiyorum. Böyle ipi alın, düğüm yapın. Zincir tekniğiyle papatya formu vereceğiz. Evet. Üçlü yaprak bu şekilde yapıyoruz. Bakın 3 yaprak bu şekilde. Şimdi papatyayı yapalım. Yakınlaştırayım biraz.
Bu şekilde papatyayı da bitiriyoruz. Şimdi iç kısmındaki sarılıkları yapacağız. Evet. Böyle güzelce istediğiniz gibi süslüyorsunuz. Şimdi sarı ipten keselim. Sadece papatyaların ortasına yapacağız. Yakınlaştıralım. Şöyle tam ortadan. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 yapıyoruz. Elinizde böyle güzelce ayarlıyorsunuz ve tomurcuk bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Şimdi bunu da tutturalım. İyice tutturalım ki sökülmesin yıkandıkça. Onun için bu şekilde iyice düğüm atıyorum. Sadece papatyanın ortalarına yapacaksınız. Şimdi yeşillik içinde şimdi bunu isterseniz yapalım yeşilliği. Tam böyle yaprakların orta kısmından buraya da minik bir yaprak yapıyoruz. Ve bu şekilde papatyaları süslüyoruz hanımlar. Evet. Bakın. Aynı tekniği bu papatyalara da yapacağız hanımlar. İsterseniz bu beline de ip bağcık yapıp zincir çekip bağcık takabilirsiniz. Böyle bitmiş oldu eteğimiz. Şimdi ben bu eteği başka bir videoda salop etek çevireceğim. Onu anlatacağım inşallah. Şimdi önce etek olarak size anlattım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdi herkese kolay gelsin.